Kanserin en sevdiği insanı belirleyen faktörler arasında yaşam tarzı, genetik, çevresel etkiler ve zihinsel sağlık yer alır. İşte kanser riskini artıran 6 detaylı faktör. Birinci faktör, tütün ve alkol kullanımı. Sigara içmek. Sigara, birçok kanser türüne yakalanma riskini önemli ölçüde artırır. İçindeki kimyasallar, akciğer, ağız, boğaz, yemek borusu, pankreas, böbrek ve mesane kanseri gibi çeşitli kanser türlerine neden olabilir. Sigara içen kişiler, içmeyenlere göre akciğer kanseri geliştirme riskini yaklaşık 25 kat artırır. Aşırı alkol tüketimi. Alkol, vücutta asetaldehit adı verilen zararlı bir kimyasala dönüşür ve bu kimyasal DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırır. Özellikle ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer, meme ve kolon kanseri riskini yükseltir. Düzenli ve aşırı alkol tüketimi karaciğer sirozu ve ardından karaciğer kanserine yol açabilir. İkinci olarak kötü beslenme ve obezite. Sağlıksız beslenme. Yüksek yağlı, işlenmiş gıdalar ve şeker tüketimi kansere yakalanma riskini artırabilir. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olan meyve ve sebzelerden yoksun bir diyet, vücudun kanserle mücadele etme yeteneğini zayıflatır. İşlenmiş etler, yani sosis, salam, pastırma gibi ürünler, kolon kanseri riskini artırabilir. Obezite. Obezite, vücutta aşırı yağ dokusunun birikmesi durumudur ve bu, hormon dengesizliklerine ve inflamasyona yol açarak kansere neden olabilir. Meme, kolon, endometrium, rahim içi, pankreas, böbrek ve özofagus kanseri gibi birçok kanser türüyle ilişkilidir. Üçüncü olarak, fiziksel aktivite eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı, fiziksel aktivite eksikliği, kilo alımına ve obeziteye katkıda bulunarak kanser riskini artırır. Düzenli egzersiz yapmak, vücut ağırlığını kontrol altında tutar ve hormon seviyelerini dengeler. Egzersiz aynı zamanda sindirim sistemini düzenler ve kolon kanseri riskini azaltır. Fiziksel aktivite, meme ve endometriyal kanser riskini de azaltabilir. Dördüncü bölüm, genetik faktörler hakkında. Ailede kanser geçmişi. Bazı kanser türleri genetik olarak aktarılabilir. BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları meme ve yumurtalık kanseri riskini artırabilir. Ailede kanser öyküsü olan kişiler, belirli kanser türlerine karşı daha dikkatli olmalı ve düzenli tarama testleri yaptırmalıdır. Kalıtsal sendromlar. Lynch sendromu gibi bazı kalıtsal sendromlar, kolon ve endometriyal kanseri gibi belirli kanser türlerine yakalanma riskini artırır. Bu sendromlara sahip kişiler, genetik danışmanlık ve düzenli tarama testlerinden fayda görebilir. Beşinci başlık, çevresel faktörler ve enfeksiyonlar. Zararlı kimyasallar ve radyasyona maruz kalma. Asbest, benzen, formaldehit ve radon gazı gibi zararlı kimyasallar, çeşitli kanser türlerinin gelişme riskini artırabilir. Radyasyona maruz kalmak, özellikle tıbbi radyasyon tedavileri ve nükleer santral kazaları sonrası kanser riskini artırabilir. Enfeksiyonlar, HPV yani insan papilloma virüsü, servikal ve diğer genital kanser türlerine yol açabilir. Hepatit B ve C virüsleri, karaciğer kanseri riskini artırabilir. Helicobacter pylori bakterisi, maide kanserine neden olabilir. HIV yani insan bağışıklık yetmezliği virüsü ise çeşitli kanser türlerine yatkınlığı artırabilir. Altıncı olarak, olumsuz düşünce ve stres. Sürekli stres altında olmak ve olumsuz düşüncelere kapılmak, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığında, vücut, kanserli hücrelerle etkili bir şekilde mücadele edemez. Uzun süreli stres, hormon dengesizliklerine ve inflamasyona yol açarak kanser riskini artırabilir. Depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunları, sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına yol açabilir ve bu da kanser riskini artırabilir. Olumlu düşünmek, stres yönetimi ve zihinsel sağlığı korumak, kanserden korunmada önemlidir.
Bu faktörlere dikkat etmek ve yaşam tarzında sağlıklı değişiklikler yapmak, kanser riskini azaltmada önemli adımlardır. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tütün ve alkol kullanımından kaçınma, düzenli tarama testleri ve olumlu bir zihinsel sağlık durumu kanserden korunmada etkili stratejilerdir.